Efendim herkese merhabalar. Yılın ilk haber analiz programında sizlerle birlikteyiz. YouTube kanalınız Forward TV'de ya da kısa adıyla FTV'de. Evet, yoğun bir yılı geride bıraktık 2023 yılını ve 2024 yılına yine tartışmalarla gündeme, toplumsal tartışmalarla geçiş yaptık. Siyasi tartışmalar bizim ilgi alanımız değil ama yine de birileri her sözünüzü çünkü kafalar sadece siyasetle sınırlı olduğu için bazı dar zihinler her şeyi siyasete çekip siyasetle yorumlayabiliyor. Oysa ki siyaset bizim ancak şöyle hani felsefi bir mesele ya da ideolojilerin felsefi arka planı olursa ancak gündemimizde olabiliyor. Onun dışında bizim gündemimizde yok ama neticede haber de yapıyoruz. Toplumsal gündeme de değiniyoruz. İster istemez bu meselelerde üzerinde durmamız gerekli olan meseleler. Neler tartışıldı geçen yıl? Şöyle bir hızlıca hatırlayıp günün konusuna, daha doğrusu videonun temasını oluşturan meseleye gelmek istiyorum. Öncelikle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Allah milletimize, ailelerimize böyle şehit acıları yaşatmasın. Evlatlarımıza ve tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı veya işte Türk Silahlı Kuvvetleri yer yer duyurular yapıyorlar operasyonlarla ilgili. Bir tane bile kötü insan yani dünyayı teröre sürükleyen bir tane bile yeryüzünde kötü insan kalmasın istiyor gönül. Tabii bunlar ütopik düşünceler. Başka gündemde neler vardı? Bunun dışında biliyorsunuz Süper Kupa krizi yaşandı. Tam yılbaşı arifesi diyebileceğimiz bir süreçte e, ve tabii ki Atatürk'ümüzü ve Cumhuriyetimizi kendi halkı uyanmasın diye sahada bastırmaya çalışan Suud Hanedanı ile verilen bir mücadelede yine Atatürk'ün fikri galip geldi. Bunun mutluluğuyla başladık yıla ve aslında hiç girmek istemediğim e, videomuzun ana konusuna gelmek istiyorum. Nedir mesele Onur Akbaş? Evet, esas mesele en çok tartışılan toplumsal ve felsefi arka planı olan bir mesele ama benim seçmemin sebebi pedagojik bir yönü olması itibariyle Noel Baba meselesiydi. Biliyorsunuz Cuma hutbelerinde Diyanet'in üzerine durduğu, Diyanet'in bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu ama ben Diyanet bununla ilgili açıklama yaptığı için bu videoyu çekmiyorum. Çekseydim daha önceden çekmiş olurdum. Cevap niteliğinde. Diyanet bir devlet kurumu ve sadece devlet kurumu olduğu için saygı duyduğum bir kurum. Bunun dışında şunu da ifade etmek istiyorum. Noel Baba meselesiyle ilgili bir açıklama yapmıştı ve demişti ki işte çocuklarımızı bu tarz İslam'ın içinde olmayan, bizim değerlerimize dahil olmayan masallarla e, büyütmeyelim. Bunlara çocuklarımızı inandırmayalım. Bir kısmını kabul ediyorum bu açıklamanın ama bu Noel Baba meselesini ben Diyanet'in açıklamasından dolayı yapmıyorum. Emin olun sizlerden çok fazla talep geldi bu konuda takipçilerden. Bunu gündeme getirir misiniz şeklinde çünkü bunun farklı bir tarafını gündeme getirmem istendi. Yine de direndim bunu kanalımızda gündeme taşımamak için. Çünkü ben arzu ediyorum ki kanalımızda gündem analizleri yapalım. Tamam haber analizleri yapalım ama yani mevzuyu orasından burasından anlayıp çekecek böyle yarım akılların yoğunlukta olduğu, böyle TikTok ahalisinin bazen yer yer YouTube'u da işgal ettiği yerlerde bu tip nazik meselelere girmek istemiyorum. Ama bir yerde de sorumluluğumun gereği bir pedagog olarak mitler üzerine okumuş yazmış bir edebiyatçı olarak da sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. Böyle bir ikilemdeyim ama yine de direndim bu Noel Baba meselesini işlememek için. Ancak ta ki nereye kadar 10-11 yaşında, 12 yaşında bir çocuğumuzun bana e, hocam Noel Baba'ya inanmak işte sevap mı, günah mı şeklinde bir soru sorması bizi de hoca zannettiğinden değil. Yani benim ilahiyatçı olmadığımı ya da din hocası olmadığımı, imam olmadığımı bilen bir kitle var karşımda bunu biliyorum ama hani böyle diyorlar. Siz ne diyorsunuz anlamında sormuş. Sevaplar ve günahlar konusunda fikir beyan edebilecek makamda değilim. Şahsım adına ben zaten sevap ve günah konusunda Kur'an'dan başka da bir makam tanımıyorum.
Çoğunlukla amelimi de Allah'ın indirdiği vahye göre yapan bir insanım. %100 doğrusu budur. Herkes de böyle yapsın demiyorum. Bu benim yaşam biçimim. Bunu tercih ettim. Hayatımın, tecrübemin, 40 senelik tecrübemin neticesi budur. Sizin alim ulema dediğiniz pek çok kişilerin kitaplarının büyük bir kısmını ezbere bilen birisi olarak bunu burada söylüyorum. Hani sen kimsin vari cümle kuran 3-5 yarım akıllı çıkar mutlaka. Ama yine de buna rağmen bu sevap günah mevzularına girmek istemiyorum. Sevap ve günahın fetva merciği Kur'an'dır. O da değilse vicdanınızdır. Ancak sevap ve günahı tarafında durmak için Noel Baba üzerine durmayacağım. Çünkü madalyonun iki yüzü var. Madalyonun bir yüzü Noel Baba. Evet. Diyanet demiş ki çocuklarımızı işte dışarının masallarıyla e, gerçekmiş gibi onları inandırarak büyütmeyelim. Şöyle deseydi Diyanet'le ben aynı noktada buluşabilirdim. Çocuklarımızı ölümsüz, süper kahramanların olduğu ve onlardan bir şeyler bekleyen insanlar olarak yetiştirmeyelim. Bu ister bizim kültürümüzde olsun, ister başka kültürlerde olsun deseydi. Pedagojik açıdan böyle bir açıklama yapsaydı ben açıkçası Diyanet'i alkışlardım. Yine de bir kısmını doğru buluyorum bu açıklamanın. Evet, Noel Baba diye birisi yoktur. Hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Tarihten devşirilmiş bir mitolojidir. Önce Noel Baba kısmını halledelim ve dolayısıyla e, bazen işte çocuğumuz sordu böyle bir şey var mı? Noel Baba'nın dediğini yapmazsak yaramaz çocuk olur muyuz diye. Bazen küçük arkadaşlarımızdan bana sorular geliyor. Hayır, yaramaz falan olmazsınız. Ne Noel Baba'nın dediğini ne de ona benzeyen biraz sonra ismini zikredeceğim kahramanların dediğini yapmak gibi bir mecburiyetiniz yok. Bunun bilimsel karşılığı da yok. Tanrısal karşılığı da yok ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir şekilde Noel Baba diye birisi yoktur. İnsanlara hediye getirmez, hediye dağıtmaz, yaramaz çocukları cezalandırmaz. Bu biraz daha böyle Avrupa kültüründe ya da Hristiyan kültüründe işte koca ayak tipolojisinin Noel Baba'da biraz daha böyle hafifletilmiş şeklidir. Noel Baba olgusu pedagojik olarak tehlikeli ve yanlış bir olgudur. E, Hiçbir zaman ölümsüz bir varlık insana hediye falan getirmez. Hediyeyi anneniz alır, babanız alır, insanlar arasında hediyeleşilir. Sıkıştığınız zamanda da iradenizi kullanırsınız veyahut sizin gibi irade sahibi ölümlü varlıklardan yardım istersiniz. Bunu düzelttikten sonra, bunu söyledikten sonra geçiyorum madalyanın öbür yüzüne. Ne demişti Diyanet? İşte başka inancımızda olmayan, kültürümüzde olmayan şeylerle çocuklarımızı yetiştirmeyelim bu masallarla. Doğru mu? Doğru. Ama eksik. Devam ediyorum. Şimdi madalyonun öbür yüzü ise Hızır inancı. Arkadaşlar bu videoda ne Hızır'a inananı, ne çocuklarını Hızır'a inandıranı, ne Noel Baba'ya inananı ne de Noel Baba'ya inandıranı yargılama lüksüne sahip değilim. Bu bir inançtır. Ve herkes inancını kendi mecrasında yaşar. Ama ben sorumluluk sahibi bir pedagog, aynı zamanda bir akademisyen, aynı zamanda bir edebiyatçı olarak nasıl ki açtığınızda TikTok'ta bir videoda işte Kadiri zikrinin bilmem ne tarzını tarif edilebiliyorsa insanlar internette, nasıl ki kupa krizinden sonra bile sokakta birileri gençlerimizi tahrik etmek için Suud bayrağı açabiliyorsa, Suud bayrağı açıp tahrik eden ne oldu bilmiyorum ama tahrik edilen e, ters kelepçeyle gidebiliyorsa, aynı şekilde mesela yine TikTok gibi bir mecrada terör örgütü PKK'nın propagandası yapılabiliyorsa, herhalde bir uzman olarak uzmanım olduğum bir alanda ve üstelik 13 yaşından beri gazetecilik yapmış birisi olarak yorum yapma hakkına izin verirseniz haddine sahibim diye düşünüyorum. Evet, dediğim gibi kimsenin inancı bizi ilgilendirmiyor ama işin pedagojik tarafını söylemek zorundayım. Noel pedagojik anlamda, akıl, bilim ve mantık anlamında değerli arkadaşlar, şunun altını çizmek istiyorum. Noel Baba neyse Hızır da odur. Anlatabiliyor muyum? Yani
Burada neye bakmalıyız? Pedagojik tarafa bakmalıyız. Şimdi bizde yok mu bizim kültürümüzde? Tamam, Noel Baba konusuna katılıyorum tamamen. Yoktur böyle bir şey. Böyle bir imgeyi çocuklarımızın dünyasına sokmaya da gerek yok. Bu imge olmadan da yılbaşı kutlanır. Ama sakalı benim izlediğim filmlerde Noel Baba'dan daha uzun, hatta göbeğine kadar uzanan Hızır figürleri var. Şimdi bu figürler nereden çıkıyor biliyorsunuz? Musa ile bilge bir şahsın arasında geçen ayetlerden devşirilmiş. Kimine göre de Dede Korkut olduğu, aslında Türk inanışlarında İslam'a geçiş sürecinde Türk inanışlarında Dede Korkut hikayelerinde bir figür olarak yer alan ve ölümsüz, bazen darda kalmış insanlara süper kahramanlık yapan bir tipolojidir Hızır, mittir. Ama bunu ayetlere şöyle dayandırıyor. İşte Hazreti Musa ile bilge bir şahıs. Bir kere bu mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü o kıssada Hazreti Musa istenilen bilgiye eriştiği hissine kapılınca Allah el elden üstündür bilgisini, dersini Hazreti Musa'ya vermek için bilgice kendinden daha üstün birisiyle Hazreti Musa'yı karşılaştırıyor. Ve oradaki kıssada geçen işte ne bileyim geminin batması, duvarın devrilmesi hepsi bir sebepler zincirine dayanıyor. Yani adetullah'a ters bir durum yok. Dolayısıyla adetullah'a ters bir durumun olmadığı yerde ölümsüz bir insan olmaz. Ne demek adetullah? Tabiat kanunlarına ya da sünnetullah diyorlar ilahiyatçılar. Tabiat kanunlarına ters bir şey bulamazsınız mesela o kıssada. Geminin batması altının delinmesine bağlıdır. Sonunda bunları sebep netice olarak açıklar o bilge kişi. Ama bizdeki Hızır figürüne bir anda karşımıza çıkar, bizi imtihan eder. Efendim kendisine iyi davranmazsak eyvah eyvah bereket gider. Ama iyi davranır da Hızır olduğunu bilirsek işte malımız bereketlenir. Şu bu mesela hepsinde var. Mesela bizim Anadolu'da e, Sunni, Alevi, işte ne bileyim Şia her türlü mezhepe yayılmış bir süper kahraman tipidir Hızır. Var mıdır böyle bir şey? Noel Baba yoksa yok olduğu gibi Hızır da yoktur. Ama birbirini tamamlayan bir mittir bu ikisi de. Dolayısıyla Kur'an'da bir dayanağı olmadığına dair kalplerimiz böyle biraz daha tatmin olsun. Dedim ya, bakın burada dini bir konu anlatmıyorum. Sadece bibliografya, yani bir dinin temel kaynağı, birincil kaynağına başvuruyorum. Buradan açıklama yapıyorum ve işin pedagojik duvarını sizlere örmeye çalışıyorum. Diyanete bakıyorum. Başka bir yere değil bakın. Diyanet meali. Üçü de. Diyanet işlerin meali. Eski meali efendim. Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık. Sen ölürsen de onlar baki kalır mı diyor elçiye. Nerede diyor? Nerede söylüyor? Enbiya suresi 34. ayette. Yeni mealde biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Aynı ayet, diğer işlerin meali yeni. Yine Kur'an yolu Diyanet İşleri'nin senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar. Dolayısıyla ebedi yaşayan ve işte ne bileyim insanlara ya da evliya olduğunu, veli olduğunu iddia ettiğiniz figürlere ders verdiğini iddia ettiğiniz kişiyle Enbiya suresi 34. ayeti nasıl birbiriyle örtüştüreceksiniz? İnkar mı edeceksiniz, kabul mü edeceksiniz? Günahın sevabı sizin vereceğiniz karara bağlı. O bizim alanımıza girmiyor, o bizim işimiz değil. Ama pedagojik açıdan Hızır figürü de e, özellikle çocuklar için Noel Baba figürü de tehlikelidir. Hayatla mücadele etmeyi öğrenmelidir çocuklarımız. İnatlaşmayı öğrenmelidir hayatın zorluklarına karşı. Sebeplere karşı tabii ki hukuk çerçevesinde, tabii ki tabiat kanunları çerçevesinde kendilerini muhafaza etme adına haklarını aramaya ve mukavemet göstermeye hazırlıklı olmalıdırlar. Elbette hayal iyidir ama bu hayal içerisinde şu olmamalıdır. Bir süper kahraman gelecek ve beni kurtaracak.
Yani gelelim bana dönük tarafına. Ben şahsen evet kendi adıma şöyle bir düşünüyorum. Hani bana ne Hızır'dan, bana ne neydi onun adı? Noel Baba'dan. Şimdi ikisinin de ortak özelliği ne? Dikkat ediyor musunuz? İkisinin de ortak özelliği şu. Efendim ters yaparsan yani Noel Baba'ya yaramazlık yaparsan efendim sana hediye vermez gider. İşte ya da ne bileyim Hızır olduğunu bilmeyip de iyi davranmazsan, kötü davranmazsan en iyisi, en olumlusu o bereketten faydalanamazsın. Abi 3 günlük dünya ben bu dünyaya Noel'le Hızır Baba'nın tribini çekmeye gelmedim yani. O yüzden sorumluluk hissedeceğim yer benim belli. Eğer bir kulsam Allah'a sorumluluk hissederim. Eğer bir memursam amirime sorumluluk hissederim. Eğer bir aile ferdiysem aileme sorumluluk hissederim. Aile fertlerine sorumluluk hissederim. Yani trip yiyeceğim o kadar haşa Allah'ı tenzih ederim tabii. Dini tarafını söylemiyorum ama toplumsal tarafı itibariyle trip yiyeceğim o kadar çok yer var ki yani bir de orada arayan Noel'le Hızır'ı kırmayın derim yani. Öyle değil mi? Dolayısıyla değerli arkadaşlar, çocuklarımız şunu bilmeli, hayatla mücadele etmeyi bilmeli. Zengin bir hayal dünyası olmalı. Bu yaratıcılık için, zihni yaratıcılık için, entelektüel faaliyetler için, kurgusal faaliyetler için, edebi zenginlikler için elbette güzeldir. Ancak bunu unutmayalım, hiçbir zaman bir süper kahramana ihtiyaç duymayalım. Çünkü süper kahramana fıtrat yani bilinç dışımız itibariyle ya da işte bilinç altımız itibariyle o da tam oturtamadık bir türlü o kavramı. Ee, Şöyle yapmaya başlarsak yani hayatımızın her evresinde bir süper kahraman beklemeye başlarsak tembellik bizim için bir yaşam tarzı haline geliyor. Sonra o tembellik bir sosyolojik mesele haline alıyor. Sosyolojik bir sorun haline alıyor. Ne demek bu sosyolojik bir sorun hali? Sonra bu beklentiler bitmiyor. Mehdi beklemeye başlıyoruz. Mesih beklemeye başlıyoruz. Kendimizi sırf hayatımızı idame etme adına emekle çalışmak yerine, üreterek çalışmak yerine bir gruba, örgüde rentable hale getirerek üretme kabiliyetimizi, zihnimizi, ne bileyim düşünce yeteneğimizi, her şeyimizi o ait olduğumuz grubun, ister dini bir grup olsun, ister seküler bir grup olsun, ben ayrım yapmıyorum. E, Birilerine kendimizi satarak, zihnimizi satarak, beynimizi satarak artık birey olmaktan e, bir alt basamağa düşüyoruz. Yani medeniliğin gereği olan birey olmaktan bir iki alt basamağa, kabile klan mantığıyla yaşamaya gidiyoruz. Ha, kolektif düşünce elbette önemlidir. Yani sadece birey olarak düşünemeyiz ama bu kolektif şuur değildir. Kolektif şuur dediğiniz şudur. Ait olduğunuz toplulukla birlikte o topluluğun menfaatleriyle sizin menfaatlerinizin örtüşmesiyle ilgili bir durumdur. Onlar gibi düşünmek, onlar gibi yaşamak, tek tip olmak değildir. O yüzden belli bir zaman sonra birey olma özelliğimizi kaybediyoruz. E, Ve bu hazırcılık bizi işte bir daireye dahil olup o dairede üretmeden işte payımıza düşen neyse Efendimiz neyi uygun gördüyse maddi manevi o şekilde beslenerek asalaklar gibi gitmeye çalışıyoruz. Bu da daha sonra bizleri farklı şekilde zor durumlarda bırakıyor ve bu toplumsal semptomlar bir türlü e, bitmiyor. Yani önünü alamıyoruz. İlla ki birilerinin öğretisiyle düşünmek, illaki birilerinin diktesiyle yaşamak, bu dini hayatta, ideolojik hayatta, sosyal hayatta, hatta inanır mısınız, e, yani duygusal hayatta bile kendini gösterebiliyor. O yüzden elbette içinde bulunduğumuz toplumla, mesela düşünün, şehitlerimize karşı bir tepki içinde olmak kolektif bir şuurdur. E, Bu normalidir işin. İşte şehit vermemize sebep olan işte kaosa toplumu sürüklemeye çalışan terör örgütlerine karşı ne olursa olsun. Veya ne bileyim e,
Allah bir kere daha ülkemize yaşatmasın o depremde, 6 Şubat depremindeki o kayıplarımızla ilgili refleksif bir işbirliği içinde hareket etme duygumuz. Nedir? Bunlar kolektif şuurun gereğidir. Ancak bu kolektif şuur ayrı bir şeydir. Bir de kendini bir efendiye, işte bir lidere, işte efendim bir diktaya e, bağlayarak o gruplar arasında kendini köleleştirmek ve onların öğrettikleri gibi öğrenmek, onların yaşadığı gibi yaşamak, tek tipleşmek, bu kolektif olmak değil. Bunun adı sürü psikolojisidir. En kibar tanımıyla. O yüzden değerli arkadaşlar, süper kahraman da yardım isteyebilme e, yeteneği dahil olmak üzere. Yani yardım edin diye bağırmak bile dahil, e, birilerinden yardım isteme çabası bile, iradesi bile dahil irademizin kendisidir. Yardımlaşma kolektif iradenin tecellisidir. Bunlar önemlidir. Ancak süper kahraman beklemek bazen çok büyük tehlikelere sebep olabilir. Pedagojik tarafı dedim ya değerli arkadaşlar. Şimdi düşünün. Herkes bir zamanlar Aleyna'nın o sen olsan bari şarkısını hatırlıyor musunuz? O şarkıyı nasıl eleştirmişlerdi değil mi? Tacize, yani davetiye çıkarıyor. Pedofiliye davetiye çıkarıyor denilmişti. Bunun analizi yapılmıştı hatırlarsanız. Sonra düşünün bir. Noel Baba bekleyen ve Hızır bekleyen çocuklarınızın bilinçaltını düşünün yani. Bir yabancı kapıyı çakıp güler yüz gösterdiğinde Hızır'ım deyip ya da Noel Baba'yım deyip, değil mi? Karşı tarafta o sen olsan bari noktasına geldiğinde işler işten çıkılmaz bir hale gelebilir. Esen kalınız.